Azerbaycan'ın en güneyinde bulunan Astara adındaki bu şehrin yarısı İran'da, diğer yarısı ise Azerbaycan topraklarında bulunuyor. Çünkü bu şehir 1828 yılında Rusya ve Kaçar Hanedanı arasında imzalanan Türkmençay Anlaşması ile ikiye bölünmüş bir yer. Bu anlaşmayla Azerbaycan'ın kuzeyi Rusya'ya, güneyi ise İran'a bırakılmıştı. O zamandan beri Astara'nın bir kısmı İran'da, diğer kısmı ise önce Sovyetler'de, günümüzde ise Azerbaycan topraklarında kaldı. Şimdi Azerbaycan'ın en güneyinden Hazar'ı görüyorsunuz arkadaşlar. Her şey çok güzel gibi. Şöyle biraz kafayı döndürdüğünüzde aynı bizim Sarp sınırında olduğu gibi, Sarp ve Sarp'ın ikiye ayrıldığı gibi denizden ayrılan bir sınır. İran tarafı şu taraf. Bundan sonrası İran Hazarı. Bundan öncesi de Azerbaycan Hazarı. Sınır böyle denizden de şu sınırla ikiye ayrılıyor. Tam sıfır noktasındayım ve arkamda görmüş olduğunuz çitlerin ardı İran sınırı. Elbette bu sınırın ardında bir asker kontrolü oluyor. Ondan sonra İran'a ulaşıyorsunuz. Fakat şunu söyleyebilirim ki an itibariyle Azerbaycan'ı en doğusundan en batısına, en güneyinden en kuzeyine gezmiş birisi olarak karşınızda bulunuyorum. Duygularımı anlatmam çok zor, tarifsiz bir duyguya sahibim. Benim için çok özel bir ana şahitlik ediyorsunuz. Umarım bu güzel videoyu izlerken keyif alırsınız. Astara seyahatimi yansıttığım bu videoda sizler için bölgeyi yerinde gösterecek, Güney Azerbaycan, Türkmençay ve Gülistan anlaşmaları gibi kavramları daha detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. İnanın bana bu videoları yapmak göründüğü kadar kolay değil. Gerçekten maddi manevi zorlukları barındırıyor. Bu nedenle dilersen videoyu beğenerek, istersen de katıl üyesi ya da kanala abone olarak bana destek olabilirsin. Astara Lençara Masallı. Astara Lençara Masallı. Böyle bir yerden bizi Astara'ya götürecekler. Yani normalde otobüsler var, saatleri uymuyor. Korsan taksi gibi bir şeyle gideceğiz. Bekliyoruz. Astara'ya gitmek biraz zorlu arkadaşlar, ne yazık ki. Yani otobüsler var fakat saatleri uymuyor. Şu anda ben taksiciyle anlaştım. Arabanın dolmasını bekliyorum. Bulabildin mi Asma? Ha? Buldun mu adamı? Buldum adamı. Söyledim. Dedi akşam birinci razı olmadı. Sonra dedi yaparız bir şey. Dedi 2 kişi alacaktım zaten. Sınırın arkasında kalan bölüm Azerbaycanlılar tarafından Güney Azerbaycan olarak biliniyor arkadaşlar. Güney Azerbaycan'ı şöyle özetlemek gerekir ki ortalama olarak Azerbaycan topraklarından 2 kat daha büyük ve 2 kat daha fazla nüfusa sahip. Kimilerine göre 30 milyona kadar orada Azerbaycan Türk'ü yaşıyor. Bunu da söyleyebilirim. Zaten döneminin eski Dışişleri Bakanı da İran'ın yaklaşık %40'ı Türkçe biliyor şeklinde açıklama yapmıştı. Güney Azerbaycan, İran'ın kuzeybatısında yer alan ve büyük ölçüde Azerbaycan Türklerinin yaşadığı geniş bir bölge. Günümüzde İran sınırları içerisinde kalan bu bölge, tarihsel olarak Azerbaycan'la sıkı kültürel, dilsel ve etnik bağlara sahip. Bildiğiniz üzere Güney Azerbaycan'ın en büyük kenti ve kültürel merkezi Tebriz. Bunun yanı sıra Erdebil, Urmiye, Zencan, Hoy ve Merega gibi önemli şehirler de bu bölgenin içerisinde yer alıyor. Ayrıca nüfusun büyük bir kısmını Azerbaycan Türkleri oluştursa da bölgede Kürtler, Farslar ve diğer etnik gruplar da yaşıyor. Öte yandan Güney Azerbaycan tarih boyunca birçok devletin egemenliği altında kalmış olmasına rağmen Azerbaycan Türk kimliğini korumayı başarmış bir bölge. Mesela Safeviler döneminde Tebriz, imparatorluğun ilk başkenti olmuş ve büyük bir kültürel ve siyasi merkez haline gelmiştir. Aynı şekilde Kaçarlar döneminde de önemini korumuştur. Ancak 19. yüzyılda Rusya ile yapılan anlaşmalar sonucu kuzeydeki Azerbaycan toprakları ikiye bölünmüştü. 1828 yılında imzalanan Türkmençay Anlaşması ile Azerbaycan'ın kuzeyi Rusya'ya, güneyi ise İran'a bırakılmış ve bugünkü sınırlar ortaya çıkmıştır. Ancak işin ilginç yanı, bu sınırlar belirlenirken ortaya bazı enteresan sınırlar da çıktı. Mesela Astara ve Culfa şehirleri bu iki ülke arasında bölünmek zorunda kaldı. Evet, söylemiş olduğumuz gibi Astara, İran ve Azerbaycan arasında ikiye bölünmüş bir şehir arkadaşlar. Bunu size nasıl ispatlayabilirim? Şöyle ispatlayabilirim. Hemen arkamda gördüğünüz bu yer Hazar. Bu kısım Azerbaycan'ın Hazarı. Fakat biraz yana Şahsiman. Kafamızı şöyle döndürelim. Sağa doğru döndürelim.
Şurada gördüğünüz yerse İran Hazarı arkadaşlar. İşte görmüş olduğunuz denizden o karayı ayıran sınır boyunca. Bu sınırda İran ve Azerbaycan sınırı birbirinden ayrılıyor. Astara bu noktada çok özel ve çok güzel bir şehir. Yazın buralar çok daha güzel olacak. Zaten turistik bir yer olduğunu söyleyebilirim. En kısa zamanda bekliyoruz, öyle mi söyleyeyim? Nasıl bitireyim bilemedim. Durumu harita üzerinde anlatmam gerekirse, Hazar Denizi kıyısında kalan bu şehir, İran'ın Gilan eyaleti ile Azerbaycan'ın Astara rayonu arasında ikiye ayrılmış durumda. İran Astarası adı üstünde İran'ın Gilan eyaletine bağlıyken, Azerbaycan Astarası ise Lenkaren bölgesine komşu bir şehir. Peki eskiden tek bir şehir olan bu bölgeler neden ayrıldı? Gelin tarihe yolculuk yapalım ve bu sorulara cevap bulmaya çalışalım. Öncelikle 19. yüzyılın başlarında Güney Kafkasya toprakları Osmanlı, Kaçarlar ve Rusya arasında büyük bir çekişmeye sahne oluyordu. Bu mücadelenin sonucu olarak Kaçarlar bölgedeki birçok toprağını Ruslara kaptırdı. Özellikle Gülistan ve Türkmençay anlaşmaları bu coğrafyanın kaderini kökten değiştiren iki önemli anlaşmaydı. Bugünkü Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan sınırlarının şekillenmesinde bu anlaşmaların doğrudan etkisi oldu diyebilirim. Bu anlaşmalar aynı zamanda Azerbaycan halkını da kuzey ve güney olarak ikiye ayırmıştı. 1804-1813 yılları arasında Rusya ile Kaçarlar arasında gerçekleşen savaşın sonucunda Gülistan Anlaşması imzalandı. Bu savaşta Rusya, Kafkasya'ya doğru yayılmacı bir politika izlerken Kaçar Hanedanı bölgedeki egemenliğini korumaya çalışıyordu. Ancak Rus orduları teknik üstünlükleri ve iyi örgütlenmiş yapıları sayesinde ilerleme kaydetmişti. 1813 yılında Kaçarlar için büyük bir geri çekilişi simgeleyen Gülistan Anlaşması, bugünkü Azerbaycan topraklarının kuzey kısmını Rusya'ya bıraktı. Bu anlaşmayla Derbent, Bakü, Gence, Şeki, Şirvan, Kuba, Karabağ ve Nahçıvan gibi hanlıklar Rusya'nın kontrolüne geçmişti. Dolayısıyla Kaçarlar bu bölgeler üzerindeki hak iddialarından vazgeçmek zorunda kaldı. Ancak Kaçar hükümdarı Fethali Şah, kaybedilen toprakları geri alma arzusuyla başka bir savaşa hazırlık yapmaya başladı. Bu nedenle 1826-1828 yılları arasında ikinci bir savaş patlak verdi. Ancak bu savaş Kaçar Hanedanı açısından daha da yıkıcı oldu. Ruslar bu kez Aras Nehri'ni geçerek güneye doğru ilerledi. Savaşın sonundaysa 21 Şubat 1828 yılında Türkmençay Anlaşması imzalandı. Gerçeği söylemek gerekirse Türkmençay Anlaşması, Gülistan'dan bile ağır şartlar içeriyordu. Bu anlaşmayla Kaçarlar, Nahçıvan ve Ermenistan'ın önemli bir kısmı olmak üzere Aras Nehri'nin kuzeyindeki tüm toprakları Rusya'ya bırakmak zorunda kaldı. Ayrıca bir öncekiler de tasdiklendi. Böylece Aras Nehri yeni sınır olarak kabul edildi. Bugün Azerbaycan Cumhuriyeti'nin güney sınırını oluşturan bu nehir, aynı zamanda Azerbaycan halkını da ikiye ayıran doğal bir çizgiye dönüştü. Kaçarların kaybettiği bu topraklar arasında Erivan da yer almaktaydı. Konuyu bağlayacak olursak, Astara'nın ikiye bölünmesindeki temel neden 1828 yılında Rusya İmparatorluğu ile Kaçarlar arasında imzalanan Türkmençay Anlaşması'ydı. Bu anlaşmayla Astara gibi birçok şehir ikiye bölünmüş oldu. Haliyle sınırlar bölündükçe iki bölge arasındaki kültürler de değişime uğradı. Şimdi şehir çok küçük olduğu için hızlıca bitiyor tabii. Benim dikkatimi çeken bazı şeylerden bahsedeceğim. Bir tanesi sınır hattını hemen geçtiğimizde dilin ve alfabenin değişiyor olması. Tabii onlar Farsça. Burada Azerbaycan tarafında da Latin alfabesi kullanılıyor ama tabii ki farklı harfler de bize göre kullanılıyor. En önemlisi buydu benim için. Bir sınır bölgeyi tamamen yaşantı olarak değiştiriyor. Tabii bu her iki ülkede Şii olsa da tabii dini inançlar da değişiyor. O sınır her şeyi değiştiriyor. Neden bunu söyledim biliyor musunuz? Sınıra sadece 5 dakika mesafedeki tekeller ya da bakkallarda Azerbaycan tarafında alkol satışları vardı. Ama bunu sınırın öteki tarafında asla göremezsiniz. Aslında bu ülkenin idare etme biçimiyle alakalı. Yani bildiğiniz gibi Azerbaycan'da Müslümanlık büyük bir oranda olsa da laik bir ülke. Bence bunun olaya katkısı çok büyük. Yani ben böyle düşünüyorum en azından. İşte bir sınır iki farklı ülkeyi yaşantı olarak, kültürel olarak tamamen bölüyor diyebiliriz arkadaşlar. Bu bölünme sadece coğrafi değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir bölünmeyi de beraberinde getirdi.
Çünkü her iki tarafta da aynı dili konuşan, aynı kültürel değerlere sahip Azerbaycan Türkleri yaşamaktaydı. Ancak sınırın ortaya çıkmasıyla birlikte bu bağlar zamanla kopmaya ya da zorlaşmaya başladı. Mesela sınır geçişleri zorlaştırıldı. Özellikle İran tarafında siyasi kontrol daha sıkı hale geldi. Soğuk Savaş döneminde bu sınır adeta bir perde gibi işledi ve iki tarafın halkı arasında iletişim daha da azaldı. Ne yazık ki günümüzde de sınırlar hala kapalı. Az önce Astara'nın köylerindeki sınırı göstermiştim arkadaşlar. Çitle çevriliydi fark ettiyseniz. Şu anda Astara'nın kalbindeyiz, merkezindeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz bu kale İran ve Azerbaycan sınırını ayıran bir kale arkadaşlar. Bu kalenin hemen arkasında bir 2 metre kadar daha Azerbaycan kontrol alanı var. Sonrasında da İran sınırı var ve böyle arkaya doğru döndükçe çok uzun bir alana yayıldığını söyleyebilirim. Burası belki de Azerbaycan'ın Çin Seddi diye yorumlayabileceğimiz bir bölge. Yani tabii biz bunu İran'ı yolsuz diye söylüyoruz ama hayatımda birçok sınır bölgesi gördüm ama ilk defa böylesini görüyorum. Yani siz daha önce böyle bir sınır görmüş müydünüz bilmiyorum. Hem çok estetik duruyor, nasıl söylenir, şehre güzel bir intiba veriyor ve fotoğraf çekilmek için de gayet güzel bir yer. Ancak Astara'nın ikiye bölünmesi bu iki şehrin kaderlerini tamamen ayırmadı. Hem İran'ın Astara'sı hem de Azerbaycan'ın Astara'sı zaman içinde kendi ülkelerinin yönetim yapısına uyum sağladı. İran Astara'sı Gilan eyaletine bağlı olup Farsçanın egemen olduğu bürokratik yapıya entegre oldu. Her ne kadar şehirde yaşayan Azerbaycan Türkleri kendi dillerinde eğitim alamasa da bir şekilde dillerini ve kültürlerini korumaya devam etti. Azerbaycan tarafındaki Astara ise Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bir parçası olarak laik bir kimliğe büründü. Ülkenin resmi dili olan Azerbaycan Türkçesi ile eğitim ve kamu hizmeti aldılar. Velhasıl iki şehir arasında kültürel benzerlikler devam etse de siyasi yapıların farklılığı nedeniyle gelişim yolları ayrıştı. Dolayısıyla günümüzde Astara iki ülke arasındaki en önemli kara sınırı kapılarından biri olma özelliğini taşıyor. Bu nedenle Astara sadece tarihi değil, aynı zamanda ekonomik olarak da stratejik bir konuma sahip. Sınır kapısı üzerinden yapılan alışveriş, küçük ölçekli ticaret ve turizm her iki şehir için de önemli. Fakat söylediğim gibi sınır şu anda kapalı. Sevgili dostlar, Astara üzerinde şöyle bir parantez açmak istiyorum. Buranın toprağı oldukça verimli. Azerbaycan'ın tarım ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılıyor. Mandalinalar da burada yetişiyor gördüğünüz gibi. Burada başka ne yetişiyor? Çay yetişiyor mu? Çay, limon gibi şeyler de yetişiyordu. Genellikle tropikal meyveler, sebzeler buradan çıkıyor arkadaşlar. Şimdi Astara'nın ara sokaklarındayız. Sahile doğru iniyoruz. Bayrak Meydanı olarak bilinen yere gideceğiz. Bakalım, merak ediyorum Hazar nasıl görünüyor ya da hala aktif mi? Belki bizim Antalya'da bugün haberleri okudum, yüzenler vardı. Belki burada da vardır. Bakalım, hava güzel çünkü. Velhasıl videonun bu bölümünde Culfa'dan da bahsetmek istiyorum. Culfa, tarih boyunca ticaret yolları üzerinde yer alan ve farklı halklara ev sahipliği yapmış önemli bir merkezdi. Aras Nehri kenarındaki bu yerleşim alanı Astara'ya benzer bir kaderle zamanla Kuzey ve Güney Culfa olarak ikiye ayrıldı. Aras Nehri'nin kuzeyi günümüzde Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Culfa rayonu olarak varlığını sürdürürken, nehrin güneyinde kalan kısmı ise İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Culfa ilçesi haline geldi. Dolayısıyla İran ve Azerbaycan sınırları oldukça ilginç hikayelere gebe. Eğer bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa, Türkiye ve Gürcistan arasında bölünmüş bir köy olan Sarp'ın hikayesini de anlatmıştım. O videoyu da izlemenizi öneririm. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Emeklerimin karşılığı olarak videoyu beğenmeni ve kanala abone olarak bana destek olmanı rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla ve barışla kalın.